Merhabalar. Çok geçmiyor ki Zontes Türkiye'ye yeni makinelerle gelsin. Şu an karşımızda benim deyimimle namı değer küçük eniştemiz, mini chopper'ımız Zontes'in ZT200C'si karşımızda. Nedir bu alet? 200 cc hacminde 6 silindirli 22 beygir, ön arkasındaki disk fren barındıran 16 inç şant çapı olan 107 kilogram ağırlığında 16,5 litre yakıt tankı olan ve yakıt tüketimi olarak da 3,2 litre ile gayet ekonomik bir tüketim sunan bir chopper giriş motor diyebiliriz. Dediğim gibi benim deyimimle küçük enişte, bu motor küçük olsa da gerçekten hafif, gerçekten yakıt tüketimi uygun olan ve güzel donanımlara sahip son derecede teknolojik yeni bir ürün. Şöyle 360 bakalım ürüne. Güzel bir çamurluk tutucusu. Ayarlanabilir güzel bir amortisörleri. Büyük bir fren kaliperi olan, fakat arka diski biraz ufak nispeten öne göre. Önde de gayet büyük bir fren diskiyle Zontes'in kendisine ait fren sistemini barındıran ABS sistemi olan vitesli bir chopper. Yeni bir model. Tasarımı da aynı şekilde kendine özgün bir tasarım yapmışlar. Her şeyi estetik düşünmüşler. İnce ve kibar hatlara sahip. Amortisördeki toz körüğü olmasa nasıl olurdu? Denemek lazım ama bu sağlığı açısından amortisörün daha iyi. CS'de lastikler kullanılıyor bu üründe. Aynalar kendi bu şekilde, isteyen bunu terse çevirip havaya diğer konumda da kullanabilir. Bu üründe bakınız bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekran kontrollerini buradaki butonla yapabilirsiniz. Şu an için yakıtımız olmadığından motoru çalıştıramayacağım. Ama ekrandaki bilgiler özetle bu şekilde. Avarajınız, tüketiminiz, 100 litre ortalamanız, kalan yakıt miktarınız ve servise gideceğiniz kilometre. F214 kodu A214. 12.000 devir çeviriyor. Muhtemelen bu 10.000 devirde, 9.600 devirde de kendisini kesiciye alıyordur. Bu üründe lastik basınç sensörleri var arkadaşlar. Evet. Burada da bilgisini görebilirsiniz. Basıncın düştüğü durumda buradaki yanan ibareyle lastiğinizin havasını kontrol edebilirsiniz. Diğer ürünlerinde dijital olarak PSI, kilopascal ve lastiğin içerisindeki hava sıcaklığını görseniz de bu modelde bu düşünülmemiş. Bloğa bakacak olursak 200 cc hacminden dolayı biraz ufak bir silindir hacmi bu motora göre, ama giriş seviyesi içinde gayet yeterli. Güzel bir radyatör su soğutma için buraya konumlanmış. Yine Euro normlarından dolayı katalizörlü bir egzozu var. Yine buraya konumlanan alternatör şarj devresi. Boğaz kelebeği erişimi buradan basit. Bu motor mekanik anlamda zaten sorunsuz makineler Zontes'ler, ama olası durumda da buradan çok rahat erişebilirsiniz. Burada soğutma sıvınızın seviyesini görebilirsiniz. Güzel tasarlanmış yatay dikey hatları olan bir şase sistemi var. Yine hareketli burçlar konulmuş. İçerisinde lastik kauçuklar, ses yapmasın, titreşimi azaltsın diye. Selektör butonumuz burada. Güzel bir aydınlatması var. Yine koltuğu buradan düğmeyle açabiliyorsunuz. Bu şekilde altında aküsü, sigortaları var. Ve rahat bir şekilde bu koltuğu kapatabiliyorsunuz. Güzel kaydırmaz bir koltuğu var. Şoförü için gayet geniş bir sele, konforlu bir sele, ama aynı şey artçı için söyleyemeyeceğim. Hem dayanağın olmaması hem de arka kısmının biraz geriye doğru olması bu konuda artçı konforunu düşürüyor benim gözümde. Motorun dörtlerini yakalım. Güzel ve göz alan, lümen değeri yüksek arka teker üstü çamurlu tutucusunda böyle bir sinyal bizi karşılıyor. Yine buraya da arkadan vuracak kazalara muhtemelen düşünülse gerek, biraz koruyuculuk var. Çünkü bir çamurluk tutucusu için biraz sağlam bir şase yapısı. Artçı için basamaklar kolay açılıp kapanabilen kaydırmaz kauçukların olduğu
tasarım olarak kendine özgü güzel bir tasarımı var. Yani ona eşdeğer demeyelim. Mesela SRV 125 var. Bunun tasarımına baktığınızda biraz retro kaçıyor ona göre. Dediğim gibi tarzları farklı. Önden sinyalleri bu şekilde. Biraz korunaksız geldi bana. Yağmur, çamur gibi durumlarda binilecek motor değil bunlar. Ama binildiği takdirde de güzel korumak gerekir diye düşünüyorum. Kontağı açalım. Şu an yakıtımız yok. Çalıştıramayacağım ama sizin için son yakıtta bir egzoz sesi dinletmek istiyorum. Evet, bu şekilde bir egzoz sesi var. Euro normlarından dolayı kısılmış bir ses. Ama motorun çalışma prensibi olarak, titreşimsizliği olarak ve herhangi bir rolanti dalgalanması gibi sorunları yok. Şu an ikinci defa çalıştı bu motor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde de bir motor çalışması ve egzoz sesi var. Bu şekilde akıllı anahtarlarla geliyor motor size. Herhangi bir kontak anahtarına ihtiyaç duymuyorsunuz. Dilerseniz bileğinize takarak, dilerseniz anahtarlarınıza takarak motoru da hiçbir şekilde kontak işlemi yapmaksızın motorunuza binip kırmızı butona basıp çalıştırıyorsunuz. Yine kırmızı butona basıp motoru kapatıyorsunuz. Direksiyon otomatik kilitleniyor. Bakın kilitlendi. Kontağı kapattıktan sonra herhangi bir anahtarla çevirip kilitleme gibi ihtiyacınız kalmıyor. Kanalımda Zontes ile ilgili birçok video mevcut. Kanalıma göz atmanızı tavsiye ederim. Tüm bu makinelerin içeriklerini de izleyebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim.